Merhaba, ben Kuber. Tanıdığın en zeki insan kim? Einstein mi? Hawking mi? Leonardo da Vinci mi? Yoksa çalışma arkadaşın mı? Evet, bunlar en zeki insanlar sırasında olabilir. Hatta Einstein'ın 160 IQ'su olduğunu biliyoruz. Öldükten sonra beyninin çalındığını bile biliyoruz. Ama bugün size öyle birinden bahsedeceğim ki IQ'su 250 ile 300 arasında. Tam 18 aylıkken New York Times dergisini okuyabiliyordu. Harvard onu tam 11 yaşında kabul etti. 40'tan fazla dili ustalıkla öğrendi. Hatta kendi dilini bile geliştirdi. Sonra birdenbire ortadan kayboldu. Peki kimdi bu adam? Bu kadar üstün zekaya sahip bir insan neden ortadan kayboldu? Yoksa dünyayı yöneten gizli ailelerden bazıları onu kaçırdı mı? Bugün size zekanın, dehanın karanlık yüzünü anlatacağım. William'ın trajik hikayesi zekaya, başarıya ve toplumun beklentilerine bakış açını değiştirecek. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. Om Shri Kuberaya Namaha. Om Shri Kuberaya Namaha. William'ın hayatı tam 1898 yılında başladı. O bebekten daha çok bir proje gibiydi. Asıl problem babası. Babası diyordu ki doğru bir eğitimle her çocuk dahi olabilir. Ve bu teoriyi kanıtlamak için oğlunu bir denek gibi kullanmaya başladı. William'ı daha kundaktayken okumaya zorladı. 6 yaşında tam 8 tane dil biliyordu. 8 yaşında ise kendi dilini icat etti. Ben 6 yaşındayken çikolatalı sütle tavuk döneri birbirine karıştırıyordum. Ama bu çocuk Latince ile Almancayı birleştirerek yeni bir dil icat etti. 9 yaşında Harvard mı dedim ben? 9 yaşında Harvard'a başvurdu ama onu kabul etmediler. Çok küçük olduğu için üniversiteyi kabul edilemeyen William 11 yaşına kadar beklemek zorunda kaldı. Tabii bunlar olurken medya çıldırmış durumdaydı. Her gün peşinde muhabirler, gazeteciler dört dönüyordu. Sanki bir çocuk değil de bir sirk gösterisinde gibiydi herkes. Bütün toplum onu tanrı ilan etmeye başlamıştı. Düşünsene 1909 yılındasın, dünyanın en iyi üniversitesine 12 yaşında giriyorsun. Bütün medya seni çekmeye başlıyor. Senin fotoğraflarını çekiyorlar, konuşmalarını çekiyorlar. Gazetelerde her yerde ismin var. O yıllarda Hav Hav diye şarkı yapsa bu kadar patlamazdı muhtemelen. Ocak 1910 yılında dünyanın en iyi üniversitesinde verdiği ilk ders herkesin diline düşmüştü bile. Bu dersin konusu ise 4. boyutlu cisimler. Salon profesörlerle, öğrencilerle, gazetecilerle doluydu. Ve William 11 yaşında hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı. Mükemmel bir performans sergiledi. Ama bu işin bir de üniversite dışı kısmı var. Öğrenciler ondan nefret ediyor, onu her gördüğü yerde dalga geçiyorlar. Medya sürekli peşinde. Çocuğun psikolojisi alt üst olmuş durumdaydı. Çocuk hayatını hiç yaşayamamış, çocukluğunu hiç yaşayamamış. Ta kundaktayken çalışmaya zorlanmış bir çocuk. Bir gün zekanla haber oluyorsun, ertesi gün okuldaki çocuklar seni ucube diye azarlıyor. Bu psikolojiye nasıl dayanabilirsin ki? En nihayetinde 16 yaşına geldiğinde Harvard'dan mezun oldu. Önünde sonsuz seçenek vardı. Akademik kariyer yapabilirdi, bilim adamı olabilirdi, istediği her şey olabilirdi. Ama William bambaşka bir şey söyledi. Mükemmel bir hayat yaşamak istiyorum ve bunu yaşamanın tek yolu yalnız kalmak. Gözden kayboldu, ailesi perişan oldu, gazeteciler çıldırdı ama William artık görünmek istemiyordu. Çünkü adamın çocukluğunu çaldılar. Adam da sistemi bırakıp gitti. Ben sizin hayran olacağınız dahi değilim dedi. Helal olsun be. Aradan yıllar geçti ve William sonunda bulundu. Haftada tam 23 doları çalışan bir bilet memuru olmuştu. Küçük bir dairede yaşıyordu. Tek bir hobisi vardı, o da tren biletlerini toplamak. Dergilerde o dahi diye çıkan başlıklar artık yerini aptal kelimesine bırakmıştı. Onun sade yaşam tarzı, romantik yalnızlığı tamamen bir alay konusu olmaya başlamıştı. Yahu adam yalnız kalmak istiyor. Niye üstüne gidiyorsunuz ki? Gerçekten insanlar olarak biz zekayı değil, şovmenleri seviyoruz. Şov bitince de herkes onu yerin dibine gömüyor. Gerçekten bravo. Gülben'in adı ne? Gülben? Bravo, doğru cevap. William 46 yaşında beyin kanamasından öldüğünde odasında binlerce notlar bulundu. Matematik, kozmoloji, Amerikan tarihi, dil bilimi, ulaşım sistemleri, binlerce notlar. Her konuda devrim niteliğinde yazılar vardı. Ama hiçbiri yayınlanmadı. Çünkü William şöyle bir şey demişti. Bir matematik formülünü görmek bile beni fiziksel olarak hasta ediyor. O kadar baskı altında büyümüştü ki zekası onun için bir travma haline gelmişti. Kendi beyninden tiksinmek. Bu bir zeka değil, bu bir lanet olmuştu artık. Dünyayı değiştirebilecek adam dünyadan kaçar hale gelmişti. Çok basit bir istekle başlamıştı. Yalnız bırakılmak. Ama onu bile çok gördüler. William bize şunu gösterdi. Zeka tek başına yeterli değil. Toplum seni anlamıyorsa ya seni deli yapar ya da tamamen siler. Peki sen ne düşünüyorsun? William başarısız mıydı yoksa toplumun baskı altında kalan bir kurban mıydı? Hepinizi yorumlarda bekliyorum. Unutma, zeka sadece potansiyeldir. Onu yaşatmak için özgürlük, anlayış, biraz da sevgi gerekli. Abone olmayı ve yorum atmayı unutma kanka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.